19 aylıkken bir ateş, onun dünyasını hem karanlığa hem sessizliğe gömdü. Ne görebiliyordu, ne duyabiliyordu, ne de konuşabiliyordu. Ve yıllarca kimse onunla gerçek anlamda konuşamadı. Sonra bir gün bir el onun eline sadece tek bir kelime yazdı. Su. O an her şey değişti. Sessizliği aşan ses. Helen Keller. Helen Keller, Alabama'da sağlıklı bir bebek olarak doğdu. Ancak 19 aylıkken şiddetli bir ateşli hastalık geçirdi. Muhtemelen kızıl hastalığıydı. Bazı tıp tarihçileri menenjit olabileceğini de düşünüyor. Kesin teşhis hala belirsiz. Bu hastalık onu hem görme hem de işitme yetisinden tamamen mahrum bıraktı. Henüz konuşmayı öğrenmeden dünyası sessizliğe ve karanlığa gömülen küçük kız, büyüdükçe çevresini anlayamamanın verdiği öfkeyle yönetilemez bir çocuğa dönüştü. Ailesi çaresizlik içinde dönemin ünlü işitme uzmanı Alexander Graham Bell'e başvurdu. Bell, onları Boston'daki Perkins Körler Enstitüsü'ne yönlendirdi ve oradan henüz 20'li yaşlarının başında kendisi de görme sorunları yaşamış bir öğretmen olan Anne Sullivan gönderildi. Sullivan, Mart 1887'de Helen'in evine geldiğinde 6,5 yaşındaki kızla ilk günlerde gerçek bir mücadeleye girdi. Helen ona vurdu, tekmeledi, hatta bir dişini kırdı. Ama Sullivan pes etmedi. Dönüm noktası bir su pompasının başında yaşandı. Sullivan bir elini akan suyun altına tutarken diğer eliyle Helen'in avucuna parmak alfabesiyle su kelimesini hecelemeye devam etti. O an Helen için her şeyin bir adı olduğu gerçeği aydınlandı. Birkaç saat içinde onlarca yeni kelime öğrendi. Bu konuşmayı öğrenmesi değil, dünyanın isimlerle örülü olduğunu kavraması anlamına geliyordu. Asıl sesli konuşma mücadelesi yıllar sonra başlayacaktı. 9 yaşına geldiğinde Helen sesli konuşmayı da öğrenmeye kararlıydı. Sullivan onu Boston'daki Horace Mann Okulu'nun müdiresi Sarah Fuller'a götürdü. Fuller kendi yüzünü ve boğazını Helen'ın parmaklarına dokundurarak seslerin nasıl oluştuğunu hissettirdi. Bugün Tadoma yöntemi olarak bilinen bu teknikle Helen, titreşimleri ve dudak hareketlerini takip ederek kelimeleri taklit etmeyi öğrendi. İlk cümlesi, "Hava sıcak oldu." Ancak konuşması hiçbir zaman kusursuz akıcılığa ulaşamadı. Sesini hiç duymadığı için tonlaması düz kaldı ve yabancılar için anlaşılması çoğu zaman zordu. Bu, Helen'in yaşamı boyunca uğraştığı bir sınırlılık olarak kaldı. Buna karşın zihinsel gelişimi olağanüstüydü. Parmak uçlarıyla kabartma harfleri takip ederek Braille okumayı, daktilo kullanmayı öğrendi. Fransızca, Almanca, Latince ve Yunanca dahil birçok dilde okuma yazma becerisi kazandı. 17 yaşında Radcliffe Koleji'nin ön sınavlarını başarıyla geçti, 1900'de resmen Radcliffe'e kaydoldu ve 1904'te üstün başarıyla mezun oldu. Bir işitme ve görme engelli bireyin lisans diploması alması tarihte ilk kez gerçekleşiyordu. Anne Sullivan, 1936'daki ölümüne dek neredeyse her an yanında kaldı. Derslerde, sınavlarda, konferanslarda parmak alfabesiyle dünyayı ona aktarmaya devam etti. Sullivan'ın ardından o zamana kadar sekreterlik yapan Polly Thompson, Keller'ın yaşamının geri kalanında en yakın yol arkadaşı oldu. Radcliffe eğitimi sırasında ünlü yazar Mark Twain ile tanıştı. Twain onun zekasına hayran kaldı ve maddi zorluklar eğitimini yarıda bırakmasına neden olmasın diye zengin dostu Standard Oil yöneticisi Henry Rogers'ı ikna ederek Keller'ın okul masraflarının karşılanmasını sağladı. 1903'te yayımladığı otobiyografisi Hayatımın Hikayesi ile edebiyat dünyasında da tanınır oldu. Yaşamı boyunca 14 kitap ve yüzlerce makale kaleme aldı. Mezuniyetinin ardından Sosyalist Parti'ye üye oldu ve işçi hakları üzerine yazılar yazdı. Bu siyasi duruşu, o zamana dek büyük ölçüde destekleyici olan basının bir kısmında eleştiriye de yol açtı. Helen Keller, kalan hayatını görme ve işitme engelli bireylerin haklarını savunmaya adadı.
Amerikan Körler Vakfı için dünyayı dolaştı, kongrede engelli hakları için ifade verdi, kadınların oy hakkı ve işçi hakları için de sesini yükseltti. Amerikan Sivil Özgürlükler Birliği'nin, ACLU'nun kurucu üyeleri arasında yer aldı. 10 yıllar boyunca Japonya dahil pek çok ülkeyi ziyaret ederek görme ve işitme engelliler için kurumsal destek ve okul açılmasını teşvik etti. Yazdığı kitaplar ve verdiği konferanslarla engelli bireylerin sadece acınacak figürler değil, düşünen ve mücadele eden bireyler olduğu fikrini yaygınlaştırdı. Ancak siyasi duruşu her zaman kusursuz değildi. 1915'te The New Republic dergisinde kaleme aldığı bir yazıda, döneminin bazı aydınları gibi yakın dostu Alexander Graham Bell dahil tartışmalı öjeni görüşlerine yaklaştı. Ağır engelli doğan bebeklerin yaşatılıp yaşatılmaması kararının bir doktor jürisine bırakılmasını savundu. Bu tutum bugün pek çok engelli hakları savunucusu tarafından sert biçimde eleştiriliyor. Keller, zorunlu kısırlaştırma gibi daha uç uygulamaları hiçbir zaman desteklemedi ve 1938'de görme engelli bir bebeğin yaşama hakkını savunan farklı bir açıklama yaptı. Ama 1915 yazısı mirasının tartışmalı bir yönü olarak tarihte kalmaya devam ediyor. Buna karşılık 1933'te Nazi Almanyası'nda kitapları Bolşevizme sempati gerekçesiyle yakıldığında Keller, Alman öğrencilere açık bir mektup yazarak kitap yakmayı ve Yahudilere yönelik zulmü sert biçimde kınamıştı. En çok bilinen sözlerinden biri aslında 10 yaşındayken bir dostuna yazdığı mektuptan geliyor. Helen bu mektupta en güzel ve en iyi şeylerin görülemeyeceğini, öğretmeni Sullivan'ın kendisine bunu açıkladığını yazıyordu. Yıllar sonra bu satırlar otobiyografisi Hayatımın Hikayesinde yayımlandı ve zamanla Helen Keller'a ait bir öz söz olarak anılır oldu. Düşüncenin kaynağı öğretmeninden gelse de bu cümleleri kağıda döken ve dünyaya yayan kendisiydi. Helen Keller, 1968'de 87 yaşında Connecticut'taki evinde hayatını kaybettiğinde Washington Ulusal Katedrali'ne defnedildi. Bu onur o zamana dek çok az sivile tanınmış bir ayrıcalıktı. Hayat hikayesi 1959'da sahnelenen ve ardından 1962'de sinemaya uyarlanan Mucize İşçisi, The Miracle Worker oyunuyla dünya çapında tanındı. Oyunda Anne Sullivan'ı canlandıran Anne Bancroft ve genç Helen'ı canlandıran Patty Duke performanslarıyla Akademi Ödülü kazandı. Dünyanın dört bir yanında hem imkansızı başaran çocuk hem de yorulmak bilmeyen bir yetişkin aktivist olarak tanınan Helen Keller'ın hikayesi, bir insanın çevresini algılama biçimi ne kadar kısıtlı olursa olsun, doğru rehberlik ve inatçı bir azimle nelerin mümkün olabileceğinin en çarpıcı kanıtlarından biri olmaya devam ediyor. Bu, tarihin sessiz bıraktığı ama unutulmayı reddeden kadınlardan birinin hikayesiydi. Peki ya diğerleri? Bir firavun vardı. Erkeklerin dünyasında 30 yıl hükümdarlık yaptı ve ölümünden sonra adını silmeye çalıştılar. Bir ressam vardı. Her tablosunu acıyla boyadı ama hiç yenik düşmedi. Bir hemşire vardı. Savaş meydanlarında geceleri fener taşıdı ve modern tıbbı kökten değiştirdi. Bir kız vardı. Karanlığın kurşununa rağmen susmadı. Hepsinin hikayesi burada. Lilitya'da her hafta yeni bir isim, yeni bir hikaye seni bekliyor. Abone ol, bildirimleri aç. Bir sonraki hikayeyi kaçırma. Tarihin en güçlü sesleri sessizliğe teslim olmadı. Sen de onları duymayı hak ediyorsun.